Videolarımı izleyen ve bana destek olan abilerimin, ablalarımın, kardeşlerimin yorumlarına cevap yazarken bir mesajla karşılaştım. Bilecikli bir YouTuber kardeşim beni davet ediyordu. Arabasının üzerine güneş paneli koymuş ve kamp yapıyormuş. Arabasında Kindle da kaynatabiliyormuş. Bana kahve ısmarlayacağını söyledi. Davete icabet etmemek olmaz dedim. Hemen bilgisayarımı kapatıp babamın yanına gittim. Babamdan izin istedim. Tamam hadi git dedi. İzin veriyorum. Hemen arabaya bindim ve yola koyuldum. Serdar arkadaşım beni kapıda karşıladı. Hemen havasına da attı bana. Cep telefonuyla uzaktan kapıyı açabiliyordu. Bu nasıl oluyor diye sorduğumda sadece bu değil ben bahçemi de bu şekilde sulayabiliyorum dedi. Hemen su sistemini de gösterdi. Gerçekten çok güzel bir şekilde çalışıyordu. Pahalı sistemlere gerek yok. 300 liralık bir cihaz aldım ve istediğim kadar anahtar paylaşabiliyorum dedi. Benim ilgimi daha çok çeken güneş enerjili arabaydı. Hemen arabasını getirdi. Arabanın üzerine 2 tane güneş paneli koymuş. 200-200 toplamda 400 wattlık. Arabanın içinde ise 200 amperlik dev bir akü vardı. Güneş panellerinden gelen enerji bu şarj kontrol cihazına girip buradan aküyü şarj ediyor. Güneş panellerinin kablosu da arka taraftan geliyor. 3000 wattlık güzel bir invertörü var. Buradan 220 volt elde edip kettle'ını çalıştırabiliyor. Hani nerede kahveler dedim. Şarj kontrol cihazı bozuldu dedi. Ne yapacağız şimdi diye sordum. İnternette her şeyi yapıyorsun bunu da yap hadi dedi. Şarj kontrol cihazının ekranı bozulmuş arkadaşlar. Ekranda herhangi bir değer göstermiyor. Eğer sizin elinizde de böyle bir cihaz varsa ve kullanamıyorsanız şöyle basit bir işlemi var. Hemen size de bahsedeyim. Bütün kabloları sökün. Önce akü kablolarını bağlayın, sonra güneş paneli kablolarını bağlayın. Böylelikle şarj kontrol cihazı akünüzü tanır ve ona göre kendisini programlar. Ve siz güneş panellerini bağladığınız zaman akünün voltajına göre enerji vermeye devam eder. Evet, artık güneş panellerini tamir ettiğimize göre kahvemizi içebiliriz. Kettle'da fokur fokur suyumuzu kaynattık. Kahveleri yapıp kahvemizi de içtik. Günün sonunda selfie yapmayı da ihmal etmedik arkadaşlar.